Bugün sizlere yapay zeka destekli bir sohbetten ilhamla oluşan olağanüstü bir mantıksal yolculuğu anlatacağım. Konumuz mantık ve akıl yürütme yoluyla hangi dinin hak din, gerçek din olduğunu anlamaya çalışmak. ChatGPT'yi hepimiz biliyoruz. Bu yapay zeka tamamen mantığını kullanarak sorulan sorulara cevap veriyor. Bunu kanıtlamak için Allah'tan daha büyük olan nedir? Fakir insanların sahip olduğu şey nedir? Şeytandan daha kötü olan nedir? Ve mutlu insanların ihtiyaç duyduğu şey nedir diye bir bilmece sordum. Bu bilmecede de tamamen mantığını kullanarak hiçbir şey dedi. Evet, gördüğünüz gibi Allah'tan daha büyük olan hiçbir şey yoktur. Fakir insanların sahip olduğu şey bazen hiçbir şey olarak ifade edilir. Şeytandan daha kötü olan hiçbir şey yoktur. Ve mutlu insanların ihtiyaç duyduğu şey de hiçbir şey olabilir. Çünkü mutlularsa başka bir şeye ihtiyaç duymazlar. Tabii ChatGPT yine tamamen mantıksal olarak cevaplar verdiği gibi objektif de cevaplar veriyor. Bunu da sizlere göstermek için tekrar bir soru sordum. Soru ise Türkiye'deki en iyi YouTuber kimdir diyeydi. İşte burada bana tamamen objektif bir şekilde cevap veriyor. Hiçbir şekilde kendi fikrini söylemeden, sormuş olduğum soruya yönelik internetten veriler toplayarak bana en iyi YouTuber'ı gösterebilmek için abone sayıları ve popülerlik açısından öne çıkan bazı Türk YouTuber'ları listeliyor. Tabii bu konuda ben yine biraz tetiklemek istedim. Belki kendi fikrini ifade eder diye. Ve sordum, buna kendin karar veremiyor musun dedim bana kaynak göstermeden. Burada ise yine aynı şekilde tamamen objektif, en iyi YouTuber kişisel zevk ve beklentilere bağlı olarak değişkenlik gösterir ifadesinde bulundu. Ve sonrasında konuyu bana yönelterek senin için en iyi olan ne demek diye soruya soruyla cevap vermiş oldu. Yani ChatGPT tamamen sorulara objektif bir şekilde cevap veriyor. Sonra videomuzun konusu olan konuya geçiş yapmak için yapay zekanın kullandığı bu iki faktörü soru halinde ona ilettim. Ve dedim ki mantıksal argümantasyonlar objektif bilgiye ulaşmanın bir yöntemi midir? Bu soruya evet cevabını verdi. Mantıksal argümantasyonlar objektif bilgiye ulaşmanın etkili bir yöntemidir. Ancak bu bazı sınırlamalar ve dikkat edilmesi gereken unsurları da beraberinde getirir ifadesinde bulundu. Bunu da detaylı bir şekilde yine objektif bir şekilde anlattı. Fakat sonuç olarak şu cevabı vermiş oldu. Mantıksal argümantasyonlar objektif bilgiye ulaşmanın güçlü bir aracıdır. Ancak bunu destekleyen doğru öncüllere ve gerçek dünyadan gelen empirik verilere ihtiyaç vardır. Yani mantık yalnız başına değil, diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığında daha etkili olur. Sonra asıl konumuza ben geçiş yaptım. İlk başta varoluşun temelinde ne yatıyor sorusunu sorduk. Bunu sorarken de ben de kendim mantıkla hareket ederek iki seçenekten bahsettim. Her varoluşun kökeni söz konusu olduğunda yalnızca iki seçenek vardır dedim. 1. Ya sonsuz bir zamandır var olmuştur, yani hep vardır. 2. Ya da sınırlı bir süredir vardır. Ve buna katılıyor musun dedim. Yapay zeka burada da mantıklı bir şekilde evet, bu mantıksal argümana katılıyorum dedi. Her varoluşun kökeni üzerine düşünürken şu iki temel seçenek mantıksal olarak kaçınılmazdır diyerek benim soruda yöneltmiş olduğum iki seçeneği tekrardan detaylı bir şekilde açıkladı. Sonra ben burada yine üzerine gittim. Zaman ve mekan içerisinde sonsuz bir süredir var olan bir şey olamaz dedi. Neden? Çünkü bu durumda sonsuz bir zaman diliminin zaten tamamlanmış olduğunu iddia etmek gerekir. Ancak tam da bu sonsuzluğun doğasına ve tanımına aykırı olduğunu ifade etti. ChatGPT bu konuda beni tekrardan destekledi. Bu yine çok önemli bir felsefi ve mantıksal argümandır dedi. Mantıksal analizini yaptı ve sonuç olarak bu argüman genellikle varoluşun bir başlangıç noktası olması gerektiğini savunan felsefi görüşlere temel oluşturur dedi. Ve eğer zamanın başlangıcı varsa bu bizi şu soruya götürür dedi. Bu başlangıç nasıl ve neden meydana geldi? Ben de burada ona hem katılarak hem de mantık yürüterek bir soru daha yönelttim. Yani dedim, zaman ve mekan içinde var olan her şeyin bir başlangıcı vardır. Fakat şimdi bir probleme geliyoruz. Bu varlıklar kendilerini yaratmış olamazlar. Çünkü bir şey henüz var olmadan kendini yaratamaz. Bu da şu anlama geliyor. Bu varlıklar bir şekilde yaratılmış olmalı değil mi dedim. Ve kendisi yine evet cevabını verdi. Bu argüman mantıksal olarak sağlamdır ve felsefi düşüncenin önemli bir parçasıdır. Bunu da yine detaylı bir şekilde bana açıkladı. Ve sonuç olarak genellikle bu mantıksal düşüncenin bir yaratıcı fikrine yol açtığını ve felsefede teistik yaklaşımlarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Fakat burada da bir soru sordu kendisi bana. Bu yaratıcı kimdir veya nedir? Ben ise burada ona bir cevap vermedim. Daha çok tekrardan doğru anlayıp anlamadığımı sorarak yapay zekanın bu konuyla ilgili biraz daha mantıksal
düşüncelerde bulunmasını istedim. Ve varlıkların bir sebebi olmalı ve bu sebep zaman ve mekan içinde var olmalı. Yani bir yaratıcıya işaret ediyor öyle mi diye sordum. Ve bu konuda tekrardan beni doğruladı. Varlıkların sebebi olmalı dedi. Zaman ve mekan içinde var olan her şey bir başlangıca sahiptir. Ve bu başlangıç bir sebep gerektirir. Hiçbir şey kendini yaratamaz. Çünkü bir varlık var olmadan önce kendi varlığını etkileyemez. Bu nedenle zaman ve mekan içindeki varlıkların kökeni kendilerinden bağımsız bir sebebe dayanmalıdır. Sonra detaylı bir şekilde sebebin doğasından bahsetti. Bu sebep zaman ve mekanın dışında bir gerçeklik olmalıdır. Çünkü zaman ve mekanın içindeki her şey bir başlangıca sahip olduğu için bu sebep onların koşullarına tabi olamaz. Yani bu varlığın sebebi yaratılmış varlıkların ihtiyaç duyduğu gibi bir başlangıca sahip olmaması gerektiğini ifade etti. Ve tabi zaman ve mekandan bağımsız kendi başına var olan bir gerçeklik olmalıdır dedi. Ve bu sebepte yaratıcıya işaret eder. Böyle bir sebep genellikle yaratıcı veya ilk neden olarak tanımlanır. Ve bu yaratıcı zamanın ve mekanın ötesinde başlangıcı ve sonu olmayan bağımsız bir varlık, diğer varlıkların varoluşuna sebep olan nihai kaynak olarak düşünülür dedi. Sonuç olarak varlıkların bir sebebi olduğu argümanı mantıksal olarak zaman ve mekanın dışında bir yaratıcıya işaret eder. Ancak bu yaratıcıya dair daha fazla bilgi, örneğin doğası, iradesi veya amacı farklı felsefi ve dini perspektiflerle açıklanır dedi. Ben yine burada sordum. Yani bir yaratıcının varlığı mantıksal olarak kaçınılmaz oluyor değil mi dedim. Burada yine kendisi beni doğrulayarak evet dedi. Mantıksal olarak bir yaratıcıya ulaşmak kaçınılmaz görünüyor. Özellikle birkaç argümanı ifade ederek bizlere tekrardan bunu teyit etti. Fakat burada bir kritik noktadan bahsediyor kendisi. Bir yaratıcı varlığının mantıksal olarak kaçınılmaz olduğunu söylemek, bu yaratıcı hakkında her şeyi bildiğimiz anlamına gelmez dedi. Ve burada bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi olduğu, evrene müdahale edip etmediği, ahlaki ya da iradi bir varlık olup olmadığı, bu noktadan sonra mantıksal olarak açıklanamadığını, daha çok felsefi ve teolojik tartışmaların konusu olduğunu ifade ediyor. Ben de burada ama yine bir mantık yürüterek, yani bir yaratıcı olduğunu kabul etmek mantıksal olarak kaçınılmaz. Fakat senin takıldığın nokta ise bu yaratıcının özelliklerini bilmediğimizdir dedim. Daha doğrusu bunların felsefi ve dini perspektiflerle sadece açıklanabilir olduğudur dedim. Sonrasında ise ama o zaman seninle tamamen bu konuyu ele alalım. Ama hiçbir dini ya da felsefi düşünceyle yaklaşmadan, sadece ve sadece mantığımızı kullanarak bu yaratıcının zaman ve mekandan bağımsız olması gerektiği gibi sence daha ne tür özellikleri olması gerekiyor mantıksal olarak diye sordu. Cevabı ise şuydu. Mantıksal bir perspektiften yaratıcı bir varlığın özelliklerini çıkarırken yalnızca akıl yürütme ve mantık kurallarına dayanarak bana şu ifadelerde bulundu. 1. Zorunlu varlık. Kendi başına var olan, yani yaratıcı, varlığı başka bir sebebe bağlı olmayan zorunlu bir varlık olmalıdır dedi. Çünkü eğer yaratıcı da bir sebebe ihtiyaç duysaydı bu sonsuz regres sorununu tekrar gündeme getirirdi. Bu nedenle yaratıcının varlığı kendinden olmalı ve başka hiçbir şey tarafından belirlenmemelidir. 2. Zaman ve mekandan bağımsızlık. Zaman ve mekan yaratılmış varlıkların özellikleridir. Bu nedenle yaratıcı zamanın ve mekanın ötesinde onların kısıtlamalarından bağımsız olduğunu ifade etti. Ve yaratıcı başlangıçsız ve sonsuz olmalıdır. Çünkü bir başlangıcı olması onu yaratılmış kılar. Ve değişmez olmalıdır. Çünkü değişim zamansal bir süreçtir. 3. Güçlü ve sınırsız yaratıcı güç. Yani yaratıcı evrendeki tüm varlıkları ve yasaları ortaya koymuş olmalıdır. Bu yaratıcı gücün sınırsız olmasını gerektirir. 4. Bilinç ve irade. Amaçlı yaratım ihtimali. Yani evrenin düzenli ve karmaşık yapısı yaratım sürecinde bir düzenleyici iradenin varlığını düşündürür. Örneğin doğa yasalarının düzenliliği ve evrendeki uyum, bilinçli bir düzenleme ihtimalini işaret eder. Ancak bu mutlak bir gereklilik değildir dedi. Yaratıcı bilinçsiz bir ilk sebep de olabilir dedi. Ancak düzenlilik bilinçli bir düzenleyici olasılığını güçlü kılar dedi. 5. Bölünemez ve teklik. Yaratıcı bölünemez ve bir olmalıdır. Eğer yaratıcı birden fazla varlık olsaydı bu varlıklar arasında bir sınır ve ayrım olması gerekirdi. Ancak bu durumda sınırları belirleyen başka bir şey gerekeceği için bu varlıklar zorunlu ve bağımsız olmaktan çıkardı. Bu nedenle yaratıcı bölünemez bir teklik içinde düşünülmelidir. 6. Maddi olmama. Soyutluk. Yaratıcı fiziksel bir varlık olamaz. Çünkü fiziksel varlıklar zaman, mekan ve enerji gibi sınırlamalara tabidir.
Yaratıcının maddi özelliklerden tamamen bağımsız, soyut bir varlık olması gerekir. 7. Sonsuz bilgi ve hikmet. Evrendeki karmaşıklık ve düzenlilik, yaratıcı bir varlığın bilgiye sahip olmasını gerektiriyor olabilir. Bilgi olmadan bu tür karmaşık bir sistemin ortaya çıkması olasılığı düşük görünüyor. Ancak bilginin düzeyi ve türü mantıksal analizle tam anlamıyla tespit edilemez. Sonuç olarak yapay zeka bana şu cevabı vermiş oldu. Mantıksal olarak bir yaratıcı şu özelliklere sahip olmalıdır. Zorunlu, bağımsız ve kendiliğinden var olan, zaman ve mekandan bağımsız, sınırsız yaratıcı güce sahip, muhtemelen bilinçli ve iradeli ancak bu zorunlu değil dedi. Bölünemez ve tek, maddi olmayan soyut bir varlık. Tabii bana bu cevabı verince ben de yine bir şeye takıldım ve sorumu da ona göre yönelttim. Yine mantıksal hareket edelim dedim. Tanrı'nın iradeli ve bilinçli olması zorunlu değil diyorsun. Ama mantıksal olarak yaratılmışlarda bile bir şeyin var olması ya da oluşması için o şeye bir ilgi, bir bilinç ve onu yapma isteği yani irade gerektireceği düşüncesine katılıyor musun diye sorduğumda cevabı yine evet oldu. Bilgi ve düzen gerekliliğinden bahsetti. Eğer evrende bilgi, düzen ve karmaşıklık varsa bu düzenin kendiliğinden ortaya çıkmış olması düşük bir ihtimaldir dedi. Bilgi içeren sistemler, örneğin DNA'nın karmaşıklığı veya doğa yasalarının işleyişi genellikle bir düzenleyici faktörle ilişkilendirilir. Bu da yaratıcı bir bilinci düşündürür. Bilinç ve irade olmadan da karmaşıklık mümkün mü diye sordu. Ve burada ifade etmiş olduğu şey, eğer yaratıcı bilinçsiz ise nasıl olur da bu kadar karmaşık ve bilgi dolu bir evren ortaya çıkıyor? Ve yine bilinçsiz bir güç, bilinçli bir tasarımı açıklamada yetersiz kalır. Ve sonrasında irade ve amacın gerekliliğinden bahsetti. Sonuç olarak da karmaşıklık ve amaçtan bahsetti. Yani soruma cevaben, yaratılmışların içinde bilgi, düzen ve karmaşıklık varsa, bu yaratıcıda bilinç ve irade olması gerektiği fikri mantıksal olarak güçlü olduğunu ifade etti. Çünkü bilinç ve irade olmadan bu tür bir yaratım süreci açıklanamaz. Bu nedenle bir yaratıcıyı sadece soyut bir zorunlu sebep olarak değil, aynı zamanda bilinçli ve iradeli bir varlık olarak düşünmek mantıksal olarak daha tutarlı görünüyor dedi. Yani sonuç itibariyle yaratıcının mantıksal olarak hangi özelliklere sahip olması gerektiğini araştırdığımızda zaman ve mekandan bağımsız, kendi başlangıcı olmayan ve başka bir sebebe ihtiyaç duymayan bir yaratıcı olduğu ifadesine bulunduktan sonra yapay zekaya son bir konu hakkında bir sorum olduğunu söyledi. Seninle bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta yaratıcının var olması gerektiğini mantıksal olarak gerekli olduğuna kanaat getirdik. Ve bu yaratıcının kesinlikle zaman ve mekandan bağımsız olması gerektiği, bir başlangıcının olmaması ve sonunun da olmaması, tamamen tek ve her şey ve herkesten bağımsız olması gerektiğini mantık yoluyla kanıtladık dedim. Sana sorum şu, bu tüm yaratıcının özelliklerini ifade eden semavi dinlerden hangi kitapta ve hangi dinde yer alıyor? Bunu kısa bir cümleyle bana cevapla dediğimde cevabı şöyleydi. Bu özellikler İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de ve İslam'ın dininde açıkça ifade edilmektedir. Ve son olarak şu soruyu yönelttim. Bu durumda hak din ve gerçek din hangi dindir? Sohbetimize dayanarak bir cümlede cevap vermeni istiyorum. Yapay zekanın cevabı ise şöyleydi. Sohbetimize dayanarak mantıksal çıkarımlarımızla örtüşen özellikleri ifade eden İslam, hak ve gerçek din olarak öne çıkıyor. Evet arkadaşlar, mantık yoluyla İslam'ın hak din olduğunu tartışıp anlamaya çalıştık. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Burası Keşif Peşinde. Kendinize iyi bakın.